İstanbul'un en renkli semtlerinden birini gezeceğiz. Burası İstanbul'un en renkli semti Çukurcuma. Çukurcuma, Türkiye'nin en kalabalık bölgesi olan İstiklal Caddesi'nin alt kısmında bulunuyor. Buraya Galatasaray Lisesi'nin yanındaki sokaktan veya Sıraselviler Caddesi üzerinden gelebiliyorsunuz. Sahil kısmından gelmek isterseniz Tophane'den de gelmek mümkün. Çukurcuma Cihangir ile yan yana. Buraya Çukurcuma denmesinin sebebi Beyoğlu'na göre buranın çukurda kalmasıymış. Çukurcuma'nın en büyük özelliklerinden birisi adeta gizli bir müze olması. Burada birçok antika dükkanı bulunuyor. Bu antika dükkanlarında birbirinden ilginç mobilya, tablo, oyuncak, fotoğraf gibi sayamayacağım bir sürü eşya bulunuyor. Ben Galatasaray Lisesi'nin yanından başladım. Galatasaray Lisesi'nin yanındaki sokaktan aşağı doğru yürüdüğümde hemen aşağıda Cezayir Sokağı olarak bilinen renkli bir sokak var. Beyoğlu'na 17. yüzyıldan itibaren elçilikler taşınmaya başlayınca elçilik çalışanları için bu bölgeye konutlar yapılmaya başlanmış. Bu sokaktaki evler de 19. yüzyıl civarında yapılmış. O dönem Osmanlı'nın Levanten dönemiymiş. Yani Fransız ve İtalyan asıllı kişilerin buraya yerleştiği bir dönemmiş. O yüzden bu tarz İtalyan ve Fransız tarzı evler yapılmış. Daha sonra buraya kafeler, barlar açılmış. 2000'li yılların başında özel bir restorasyon projesiyle burası yenilenmiş, renklendirilmiş. Demir renkli balkonlar, taş merdivenler, renkli mekanlar ile Paris'teki Latin mahallesine benzetilmiş. O nedenle buraya Fransız sokağı da deniyor. Ama asıl Cezayir sokağı. Ama gördüğüm kadarıyla eski kalabalık ve canlı hali yok gibi. Çukurcuma'nın en önemli özelliklerinden birisi de kostüm dükkanları. Burada birbirinden ilginç kostümler satan birçok dükkan bulunuyor. Bunun sebebi ise Yeşilçam'ın buraya yakın olması. Yeşilçam'daki set ekibinin kostümleri buradan almaya başlamasıymış. Zamanla kostüm dükkanları çoğalmış. Günümüzde hala filmler, diziler için buradan gelip kostüm alıyorlar. Veya zamanın kostümlerinden, kıyafetlerinden bulup onu örnek alarak kıyafet üretiyorlarmış, kostüm üretiyorlarmış. Tabii günümüzde bu kostüm dükkanları sadece filmler ve diziler için değil, Cadılar Bayramı kutlamak için de gözde yerlerden. Gördüğünüz gibi kostüm dükkanı ve önünde sıra var. Buradan bir şey almak için beklemeniz gerekiyor. Yeşilçam ve Türk filmleri demişken burada bir dükkan var. Hepimiz bu dükkanı biliyoruz ama çoğumuz hiç gitmedik. Evet, burası turşucu dükkanı. Bu dükkanı hepimiz biliyoruz. Burası Neşeli Günler filminde Adile Naşit'le Münir Özkul'un en iyi turşu limonla mı, sirkeyle mi yapıldığını tartıştığı dükkan. ...1938 yılından beri burada faaliyet gösteriyormuş bu dükkan. Buraya gelmişken bir turşu suyu içip Neşeli Günler filmini yad etmek lazım. Bu arada çoğu kişinin aklındaki soruyu cevaplayayım. Burada turşuyu sirke ile yapıyorlar. Çukurcuma'nın iki önemli caddesi var. Biri Turnacıbaşı, diğeri Faikpaşa Caddesi. Antika dükkanları genelde Faikpaşa Caddesi üzerinde. Buranın da en önemli caddesi zaten Faikpaşa Caddesi.
Peki bu Çukurcuma'nın en hareketli caddesine adını veren Faik Paşa kim? Faik Paşa'nın adı aslında Faik değil. Faik Paşa Yunanistan'da doğmuş bir İtalyan, fakat ailesini kaybettiği için İstanbul'daki yetimhaneye yerleştirilmiş. Adı Francesco della Suda. Kendisi eczacılık okumuş, Grande della Suda eczanesini açmış. Bu eczane zamanla meşhur olmuş. Abdülaziz döneminde bölge halkının olduğu gibi saray da Francesco'nun eczanesinden faydalanmaya başlamış. Osmanlı döneminde sivil vatandaşlara da paşa unvanı veriliyordu. Eczacılık alanında gösterdiği faydalı çalışmalardan dolayı kendisine paşa unvanı verilmiş. Ondan sonra Faik Paşa olarak anılmaya başlamış. Bu cadde üzerinde birçok antika dükkanı bulunuyor. Bu antika dükkanlarını gezmek için başlı başına bir gün ayırmak gerekiyor. Burada daha önce hiç görmediğiniz birçok malzeme var. Eğer eski nostaljik şeylere merakınız varsa burası tam size göre. Veya özlediğiniz eskilere dair bir malzeme arıyorsanız burada bulacağınızı düşünüyorum. Antika dükkanlarının bazılarının içinde eski kitaplar da bulabiliyorsunuz. Benim ilgilendiğim kısım burası oldu. Uzun zamandır okumayı düşündüğüm bir kitap vardı. Onu da burada buldum. Böylece okumaya başlayabilirim. Kitaplardan bahsetmişken dünyada ilk defa müzesi yapılan ve kitaptaki anları ve anıları yaşatan müze Çukurcuma'da bulunuyor. Burası Masumiyet Müzesi. Orhan Pamuk'un Nobel ödülü kazandığı romanına ait. Kitabı okuduysanız ilginizi çekebilir veya müzeyi gezdikten sonra romana ilgi duyabilirsiniz. Giriş ücreti de bu şekilde. Kitabı alırsanız kitabın içinden de buraya ait bilet çıkıyor. Çukurcuma'nın bir başka özelliği ise İstanbul'un en eski hamamının burada bulunması. Buradaki ağa hamamı 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. İstanbul'un en eski hamamı olan ağa hamamı hala faaliyette. Ayrıca kukla tiyatrosu, küçük sergi ve müzeler, butik ve ilginç konseptli restoranlar, kafeler mevcut. Yani Çukurcuma bir gününüzü ayırıp İstanbul'da her yönüyle çok farklı bir atmosfer yaşayabileceğiniz bir semt. Çukurcuma'da mahalle kültürü hala devam ediyor. İnsanlar hala mahalle fırınından, manavından, kasabından alışverişine devam ediyor. Ama Çukurcuma'nın ilginç olan kısmı sadece dükkanları değil, evleri, sokakları da çok güzel ve farklı. Çukurcuma'nın sokaklarında gezmek bile ayrı bir keyif. Gördüğünüz gibi değişik sokaklar var. Farklı evler var. Sanatla iç içe olan semtin sokakları da genellikle sanatçıların adını taşıyor. Buraya gelmişken çok fazla bilinmeyen bir mekan önereyim. Burası çok fazla bilinmeyen, çok sakin, yeşillikler içinde bir yer. Burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Belediyeye ait bir yer. Fiyatları da göstereyim. Uygulamayı indirirseniz çok daha ekonomik oluyor. Onu da söylemiş olayım. İstanbul semtlerinin gizli kalmış yönlerini, pek bilinmeyenlerini anlatarak ruhunu yansıtmaya çalıştığım serimin ilk videosu bu kadardı. Serinin devamı için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.